Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel bir çalışmamız olacak. Yine tığ işi güzel bir model paylaşacağız sizlerle. Şöyle ihraç fazlası batik bir ipim var. Benim 100 gramda 250 metre civarı. Böyle belki 200-250 arası da olabilir, birazcık daha dolgunca. 4,5 milimlikte tığ kullanacağım arkadaşlar. İpinizin kalınlığı doğrultusunda tığ numarası tercih etmenizi de tavsiye ediyorum. Anlatıma geçmeden evvel her zaman olduğu gibi, eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmanızı rica edeceğim ve hemen anlatıma başlayacağım. Yapacağımız süeter modeli isterseniz bebekler için, isterseniz çocuklar için, isterseniz yetişkinler için uygulayabileceğiniz güzel alternatif bir model olacak arkadaşlar. Yapacağınız büyüklük doğrultusunda da alt zincirini çekerek başlayacağız. Zincirle başlayacağız. Dediğim gibi istediğimiz ölçüye göre zincirin genişliğini ayarlayabiliriz, uzunluğunu. Şöyle rahat çekerek başlayalım. Benim zaten ipim dediğim gibi bayağı dolgunca bir ip. Tok duran bir ip. Dolayısıyla gayet rahat hemen çıkardığım gibi bırakıyorum zincirlerimi. Fazla sıkılama yapmadan istediğim boyutta bir zincir çekeceğim. Ben özel bir ölçü yok, yapmak istediğim böyle 2 yaş 3 yaş civarı bir süeter yapmak istiyorum. O boyutta da bir zincir hazırlayacağım hemen. Zinciri fazlaca çekmenizde bir mahsur yok. Başlarız. Başladıktan sonra bu taraftan kalan kısmı kesip çıkararak istediğimiz ölçüde ayarlayabiliriz. Onun için fazla çekebilirsiniz arkadaşlar. İpimi üzerine alıyorum zincirimizi hazırladıktan sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincirden başlayacağım. İlk başlangıç kısmında ikili trabzanla ilerleyeceğiz. Şöyle çok rahat öreceğim ben. İpim dolgun. Gayet rahat böyle ilmeklerimi uzatarak ikisini bir çıkarıyorum. Ve aynı noktaya 4 tane ikili trabzanımı yapacağım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane trabzanımı yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. İpi üzerine aldım tekrar. Yine aynı boşluğun içerisine bir tane daha trabzanımı yaptım. İpi hemen üzerine aldım. Yine 1, 2, 3, 4, 5.'ye. Elinizin durumuna göre 4. olabilir, 5. olabilir. Önemli olan alt marullamasın ya da kasmasın. 5. idealdir ama olur da hani daha sıkı, daha gevşek vesaire örüyorsunuzdur. Denk gelir, denk gelmez. Bir eksik, bir fazla ayarlayabilirsiniz zincirleri. Yine aynı noktaya 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yumuşak olması için uzun uzun tutuyorum özellikle trabzanlarımı. 2 tane zincirimi çektim. İpi üzerine aldım. Aynı noktaya bir tane daha trabzanımı uyguladım. Arada şöyle hafif de esnetirsem daha güzel bir örgü olabilir. İpi dolgun olanlar olursa benim gibi tavsiye ederim, esnetebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. zincire yine batıyorum. 4 tane trabzan. 3 ve 4.'ü de yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum buraya. Tekrar ipi üzerine aldım. Ve yine trabzanımı yaptım. Hemen üzerine alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'ye yine uygulayacağız. Bu şekilde zincirimizi bitirene kadar, örgümüz istediğimiz beden genişliğine gelene kadar devam ediyoruz aynı şekilde arkadaşlar. Aynı noktanın içerisine 4 tane ikili trabzan, 2 tane zincir ve yine aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan. Modelimizin kurulumu bu şekilde. Şimdi zincirin sonuna kadar aynı şekilde ilerleyeceğiz. Ben videomu kapatayım. Gidişimiz aynı çünkü. Ekstra bir şey yok. Zincirin sonuna gelene kadar devam ediyorum ve yine sıranın sonunda birlikte bakalım. Evet, sıranın sonuna kadar geldim aynı şekilde. Şimdi bu noktada ipimi üzerine alıyorum. 1, 2, 3. zincirin içerisinden batıyorum.
ve buraya bir ikili trabzan yaptım. 1 2 3 tane zincir çekerek geriye dönüyorum. İpi tekrar üzerine alıp hemen bakın şu ilk boşluk değil, alttaki şu ara kısımdaki 2 zincir boşluğundan geçiyorum. Yine trabzan yapacağım 4 tane. Modeli birebir uygulayacağız. Batış noktalarımız burada belli olacak ve buradan sonrası hep aynı şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şu anda şu en baştakini saymadan 3 tane yaptım. Baştaki zinciri saymıyoruz. 4. trabzanı da yaptıktan sonra 1 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine yine trabzanımı yaptım. Tekrar hemen üzerine aldım ve 4 trabzanı geçip şuradaki 2 zincir boşluğuna direkt geçiş yapıyorum. 4 tane ikili trabzanımı şimdi buraya uygulayacağım. 3 ve 4. 2 tane zincir, ipi üzerine alıyorum. Aynı boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan. Tekrar ipi üzerine aldım. Trabzanlarımı geçip zincir boşluğuna gelerek yine modelimizi uyguluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ilerleteceğiz. İstediğimiz genişlikte başlayıp istediğimiz boyuta kadar örebiliriz. Kısa crop şeklinde yapabilirsiniz. Uzun böyle tunik şeklinde çalışabilirsiniz. Ya da ara boy, hani normal süeter boy şeklinde çalışabilirsiniz. Nasıl isterseniz, tamamen uzun, tamamen kısa, detaylar sizin elinizde. Ama gidişat aynı şekilde, çok basit. Çok da güzel olacak bittiğinde, emin olabilirsiniz. Çünkü güzel bir model, gösterişli bir model. Bu kadar kolay, bu kadar gösterişli bir modeli kısacık zamanda istediğiniz detaylarla, istediğiniz şekilde hazırlayarak ister kullanabilir, ister satış yapabilir, isterseniz sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Bu şekilde ilerliyoruz. Sıranın sonunda şimdi bir kere daha dönüş yapalım birlikte. Ben sonrasında videomu kapatacağım. İstediğim boyuta gelene kadar devam edeceğim. Ufak tefek detaylar var. Tabii ki o detaylarda yine birlikte ilerleyeceğiz. Ve güzel bir çalışmayı da yine birlikte sonlandıracağız inşallah. 4 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan daha. Bu kadarcık basit. Çok yeni arkadaşlar bile, daha henüz tığ ipi eline yeni almış arkadaşlar bile hiç zorlanmadan yapabilir arkadaşlar. Emin olun. Şimdiden gayet güzel görünmeye başladı bence. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde geldim. Son motifim burası. 4 trabzanımı yapıyorum. İki tane zincir, bir trabzan daha aynı noktaya. Tekrar ipimi üzerine aldım. Şu ara kısımdan bakın direkt boşluğa batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Sıra sonlarında bu şekilde ilerleyeceğiz. Burada da 3 tane zinciri çekelim. Elinizin durumuna göre 4 olabilir. Kenar kısmı kasacak gibi olursa burayı 4 yapabilirsiniz. Hemen boşluktan başlıyorum. 4 tane trabzanım. 3 ve 4. 2 zincir, bir tane trabzan daha aynı kısma ve sonrası aynı şekilde devam arkadaşlar. Şu noktaya geçiş yapıyorum. Ve 4 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan, bir sonrakine. Bu şekilde ilerleyerek istediğim boya kadar şimdi geleceğim. Ve yine birlikte devam edeceğiz. Hadi bakalım. Evet, parçamı tamamlayıp geldim arkadaşlar. Burası arka kısım olacak. Beden genişliğine göre şöyle göstereceğim. Beden genişliği ölçüsüne göre yüksekliğini tam beden tablosuna göre yaptım. Dolayısıyla normal ölçülerde bu. Şimdi bunu niye söyledim? Çünkü ben ön parçamı da aynı şekilde başlayıp hazırladım. Ama ön parçanın boyu birazcık kısa. Bir 2-3 sıra kısa yaptım bunu. Çünkü
şöyle birleştirdiğimde ön kısmında şöyle yapınca, evet bu kadar, 3 sıra sanıyorum. Ön kısmı birazcık kısa, arka kısmı birazcık daha uzun olsun istediğim bir model bu. Bu şekilde hazırladım ama isterseniz birebir aynı boyutlarda da yapabilirsiniz. Tercih sizindir. Ben böyle dediğim gibi ön biraz kısa, arka azıcık daha uzun bir model olsun istedim ve ikinci parçayı da hazırladım. Dediğim gibi arkayı nasıl hazırladıysanız önü de aynı şekilde birebir aynı sayıda başlayın ve boy kısmını da istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca İsterseniz daha uzun yapıp tunik şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Hani süveter boyutunda değil de hani bebek, çocuk, yetişkin, özellikle yetişkinlerde ve gençlerde tunik boyunu yapabilirsiniz. Onu da belirtmiş olayım. Evet, şimdi birleştirme detayına geleceğiz. Omuz kısmından birleştireceğiz arkadaşlar. Yaka detayı yapmayacağım. Omuzlardan sadece 2 motif birleştireceğim. Ve yakamız şu şekilde düz bir yaka olacak. Kullanırken gerçekten çok güzel oluyor. Hemen şöyle başladığım yönde, yani şurası, zinciri çekip ilk gittiğim sıranın düz kısmı aynı yönde bitirdim. Dolayısıyla burası düz tarafı şöyle çevireceğim. Aynı şekilde bunun da arka kısmını iç kısmına getireceğim. Şurası da bunun, bu parçamın ön kısmı ve hemen kenarlardan şöyle iplerimi bıraktım. Zaten her iki tarafta da dikebileceğim kadar bir tığ alacağım. Birazcık ince bir tığ. Onun yardımıyla ipimi geçireceğim arkadaşlar. Bu noktada isterseniz dikebilirsiniz. İsterseniz aynı şekilde benim gibi tığ ile birleştirme yapabilirsiniz. Şu kamera açısını bir ayarlayayım. Evet, şöyle ilk ilmekten geçirmiştim. Tekrar şöyle ilk kısımdan, sol taraftaki parçanın ilk kısmından geçiriyorum. Bu noktada iki taraflı yapacağım. Bir buradan, bir buradan karşılıklı olarak ilmeklerimi geçireceğim. Sadece ilk ilmeklerden geçiriyorum ben. Dilerseniz iki ilmeği birden yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz yani dikerken ya da tığ ile birleştirirken, yine aynı. Bu aşamada tercih sizin. Ben bu şekilde birleştireceğim. Dediğim gibi iki tane motifi birleştireceğim. Çok geniş bir omuz kısmı yapmayacağız. Çünkü böyle kayık bir yaka olacak. Bu şekilde devam ediyorum. Önemli olan ilmeklerin karşılıklı gelmesi. İster tığ ister iğne ile birleştirebilirsiniz. Evet, iki tarafı da diktim. Şöyle ikişer motif üzerinden. Kalan açıklık da boyun için, boğaz kısmı için kaldı arkadaşlar. Bu şekilde. Demiştim, yaka kısmında ekstra bir detay yok. Böyle düz kayık bir yaka olacak. Kenar kısımlarında şimdi hemen şöyle yapalım. Benim ipim bittiği için sadece krem ile yapacağım. İçinde bulunan krem rengi ile aynı tonda. İsterseniz aynı iple de yapabilirsiniz. Süveteri yaptığınız iple, fakat içlerinden, yani batik örerseniz, tabii ki batik örmezseniz de, hani tek renkli örerseniz de yine farklı bir renkle yaparsanız daha hani göze hitap eder durumda olur diye düşünüyorum. Şöyle krem rengi ipimle zincir çekeceğim arkadaşlar. Şimdi bu zincir bizim bağlantımızı oluşturacak. Normal şartlarda dikiş yaparak ekleyeceğimiz noktayı zincir ile kapatacağım ben. Şöyle zincirimi çekeceğim. Uzunluk olarak bakın şu şekilde kol kısmının oradan karşılıklı geçirerek etek ucuna kadar birleştirmiş olacağım. Hemen zincirlerimi çekiyorum, 2 tane. Evet, şu şekilde. İkiye katladığımda bakın şöyle yaptım. Fazlaca
çektim zincirimi. Şimdi birleştirme kısmını yapacağım. Bu arada ben içteki ipi de kesmemişim. Onu da keseceğim tabii ki. Şöyle yapalım. Kol detayımızı ayarladıktan sonra burayı ölçerek ayarlayabilirsiniz. Beden tablosunda kol evinden sonra ölçüsü arkadaşlar. Şöyle tek geçelim. Üstü düz olsun istiyorum çünkü. Aynı şekilde şu noktadan da diğer ucunu evet, çok sıkmadan bu şekilde karşılıklı olarak boyut olarak da ayarladıktan sonra bakın, evet, en anlaşılır biçimde yapmaya çalışıyorum kendimce ama şu şekilde geçirdim üstten alta doğru. Sonra sağ taraftaki ipi bir sıra atlayıp ikinciden çıkaracağım. Örgünüzün kalınlığına göre ipiniz daha ince olursa eğer 3 tane de 4 tane de bir de çıkarabilirsiniz. Ben 2 tane de bir çıkaracağım. Bunu da aynı şekilde yine 1 2 sonra değiştireceğiz tabii ki, biri alttan bir üstten şekilde. Şöyle bakınca sanki ayakkabı bağlarmış gibi oldu. Bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Diğer tarafı da burayı yaptığımız gibi yapalım. Evet, bu kenarı tamamladım. Şöyle alttan da bağlayarak tamamlamış olacağız. Gördüğünüz gibi giyildiğinde çok daha gösterişli ve estetik duracaktır, emin olun. Şöyle. Şimdi ben karşı tarafı da aynı şekilde bağlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, kenar detaylarını da tamamlayıp geldim. Gördüğünüz gibi şu şekilde, isterseniz böyle bir body bluz, isterseniz gömlek üzerine giyildiğinde gerçekten çok güzel görünecek bir detay oldu. Benim çok hoşuma gitti. Rahat, salaş, yapımı kolay. Eminim bundan daha pratiği yoktur. İki parça örgüden, kolaylıkla ördüğümüz iki parça örgüden çok güzel ve gerçekten çok hoş tasarımda bir süeter elde ettik. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Videolarımızın devamlılığı için yorumlarınızla desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Şöyle yakından detayları da göstermek istiyorum. Eğer takıldığınız nokta olursa, ki olacağını zannetmiyorum ama çünkü gerçekten çok basit bir tasarım, çok kolay, çok pratik bir yapılışa sahip. Bu şekilde ister bebek, çocuk, yetişkin, isterseniz gençler için hazırlayabilirsiniz. Biz tamamladık. Her zaman olduğu gibi beğeni, yorum ve paylaşımlarla destek rica ediyoruz sizlerden. Bizim için gerçekten yorumlarınız, beğenileriniz çok kıymetli, çok önemli. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.